Merhabalar, bugün size Excel'deki Consolidate dediğimiz birleştirme aracından bahsediyorum. Bu bir formül değildir, bir araçtır. Peki bu ne işe yarar? Farklı farklı Excel tablolarını birleştirmenize yarar. Birleştirirken de kesişen noktalarını hesaplama yapıyor. Genelde toplama, saydırma gibi işlemlerde kullanabiliriz. Yerini söyleyeyim. Data sekmesinde Data Tools diye bir bölüm var. Yinelenleri kaldır, veri doğrulama gibi aracın hemen üstünde Consolidate diye bir yer. Buraya bastığımızda şöyle bir araç çıkıyor. Bunu kullanacağız. Şimdi örneğimiz şu olsun, senaryomuz bunu anlatırken. İstanbul'da bir bayi düşünün. Bayinin aylara göre gider listesi olduğunu görüyoruz. Kira bedeli, personel bedeli ve akaryakıt bedeli var. Aynısı için Ankara'ya ait kira, personel, akaryakıt verileri var. İzmir'e ait belgeler var. Bunları birleştirirken ortada kesişen, örneğin personelin Mart ayını da hesaplama yapacağız. Bunu toplayabiliriz, ortalamasını alabiliriz, saydırabiliriz kaç tane var gibi işlemleri Consolidate formülüyle rahat rahat yapabiliyoruz. İlk örneğimize başlayalım. Sonra biraz daha kompleksli örneklere geçeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunlar da ayrı ayrı Excel tablolarında da olabilir. Hepsini hesaplayabiliyor. Boş bir hücreye geliyorum. Consolidate seçiyorum. Daha önceden işlediğim için bunlar varmış. Bunları siliyorum. Araçları sildim. Function diyor. Yapacağımız işlemi soruyor. Ben bu işlem yapıldığında, yani bu 3 hesaplama yaptığımda toplama işlemi yapmak istiyorum. Ben 3 tabloyu birleştirdiğimde toplama işlemi yapacağım için sum seçiyorum. Buradan count, ortalama, maksimum, minimum gibi birçok detaylı işlem var. Sum'u seçtim. Referans değerindeyken artık bunu bir kenara bırakıyorum. Ekran üzerinden İstanbul'daki tabloyu seçiyorum. Bu şekilde Add'e basıyorum. Ankara'daki tabloyu seçiyorum. Add'e basıyorum. Bu arada şuradaki formül hiç dokunmayın. Zaten seçili durumda. Ben yeni formül seçtiğim anda o kayboluyor. Yeni hali geliyor. Bakın yeni formül geldi. Add'e basıyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi aracımızda Use Label In diye bir bölüm var. Top row diyor. Yani başlığınız tablonun üstünde başlık var mı? Evet. Solunda var mı diyor. Left kolum seçiyorum. Eğer solumda olmasaydı, tek kolon olsaydı üstte ya da sağda, o zaman ona göre akredecektim. Mantığı şu. Buradakileri etiket olarak kabul ediyor. Buna göre ortaları birleştiriyor. Yani etiket olarak bunlara göre hesaplama yapıyor. Ve buradayken OK'ye bastığım anda bu şekilde topluyor. Bir kontrol edelim. Mesela şu. Nisan personel ayını renklendiriyorum. Burada Nisan personel ayı. Bir kere burada sarı yaptığım için burada da en son işlemi tekrar yapmak için bir kısa yol. F4'e basarsam en son yapılan işlemi tekrar eder. Nisan personel. Burada Nisan personel. Hepsi aynı yerde. Buradaki Nisan personele baktığımda tekrar F4 yapıyorum. Bunu seçtim. Kontrol tuşuna basıyken bunu seçtim. Aşağıdaki scroll barda şu şekilde toplam işlemini göreceksiniz. Seçtiğim alanların 625, 280. Aynı şekilde burada da 625, 180 değerini görüyoruz. Bunu şöyle de yapabiliriz aslında. Bunun yerine eşittir deyip bu artı, bu artı, bu diyerek ve bunu hücre kopyalama özelliğinden faydalanarak sağa ve aşağı kopyaladığımda aynı işlemi yapar. Bunun bir farkı yok diğerinden. Consolidate'in ekstra yapacağı özellik şu. Bunların daha ötesini yapıyor tabii ki. Bu kadar basit. Yani bunun yerine kullanılmıyor. Şimdi buraya kadar aslında yatayda ve dikeyde eşitti tablolarımız. İkinci örneğimizde ise aynı tablolar var. Bu sefer aylarda ve kolonlarda yerleri farklı yaptım. Mesela kira, personel, akaryakıt, kira, akaryakıt, personel, personel, akaryakıt, kira şeklinde. Aylarda gördüğünüz gibi her biri birbirinden farklı. Bir de burada deneyelim, çalışacak mı bu işlem? Consolidate'i seçiyorum. En son yaptığım işlem tekrar kaldı. Burada böyle bir handikapı var. Bunları siliyorum. Referans değerini seçtikten sonra aynı işlemi tekrar yapıyorum. Birinci tabloyu seçtim, Add dedim. İkinci tabloyu seçiyorum, Add. Üçüncü tabloyu seçiyorum ve Add'e bastım. Yine left ve top seç aktif ediyorum, tamam diyorum. Şimdi tekrar kontrol edelim. Mesela şunu yapalım bu sefer. Neymiş? Personel Haziran ayı. Burada Haziran'ı buldum. Personel buradan. F4'e basıyorum. En son işlemi tekrar ediyor. Haziran'ı buradan buldum. Personel F4'e bastım. Ve burada da bulalım. Haziran personel F4 diyelim. Bunu seçtim. Kontrol tuşuna basılıyken bunları seçip yine aşağıdan 656 768, aynı şekilde buranın da 656 768 olduğunu görüyoruz. Yani tablolar birbirinden farklıyken de çalıştığını gözünüzde gördünüz. Burada da bu sefer şöyle bir şey var. Ya yatay ve dikey olarak aynı sayıda. Yani 12 tane aylar var, 3 tane de kolon var. Yani 12 satır, 3 kolon sabit. Yani bu da bir şekilde mantıklı bir tablo diyebiliriz. Üçüncü örneğimizde biraz daha işi zorlaştırıyoruz. Bu sefer tablolarımızın her biri birbirinden farklı. Mesela İstanbul'daki veride aylar daha az. 2 tane kolon var. Sadece kira, personel var. Ankara'da 3 kolon var ama aylar buna göre biraz daha fazla. İzmir'de ikisi de daha az. Yani asenkron bir tablo yapısı var. Bunları birleştirebiliyorum. Bir de onlara bakalım. Yine aynı kolonumuza geldik. Bunu seçtik. Önceki alanları hallediyorum.
Şunu baştan aktif edelim. İkisi de aktif olsun. Referans değerindeyken kolonu seçiyorum. Add dedim. İkinci kolon, üçüncü kolonu aktif ettim. Tekrar add'e basıyorum. Tamam dedim. Rastgele bu sefer şunu kontrol etmek istiyorum. Nisan personelmiş. Buraya bakıyorum. Nisan personel verisi. F4'e bastım. En son yaptığım biçimlendirmeyi yapıştırdı. Burada Nisan ayını görüyorum. Personele F4'e basıyorum. Burada Nisan ayı yok. Tamam. Tekrar kontrol ediyorum. 336, 258'miş bu ikisinin toplamı. Buradaki değerde 336, 258 toplamını yapabiliyor. Yani karmaşık da olsa tablolar birbiriyle bir şekilde hesaplama yaparak toplayabiliyor. Bu nerede işinize yarar onu söyleyeyim. Mesela bir iş var, bölge bölge taksim ettiniz. 10 personel var. 10 personele bu işleri dağıttınız. Sen şu bölgeye git, sen şu bölgeye git, buradaki verileri topla dediniz. Bu durumda herkes aslında aynı yapıda tabloyu toplayacak. Yatay ve dikey de aynı kolondur. Bu tablolar geldiği zaman artık bunları hesaplama yapmanız, toplama yapmanız lazım. İşte bu durumda Consolidate aracını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz böyle basit işlerde işinize yarayacaktır. Consolidate formülü bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki eğitimde görüşmek üzere.